Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler hangi durumda, buna bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun, hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı zihin, kalp ve eylem enerjisine bakacağız. Geçmiş ve şimdi olarak. Şimdi öncelikle zihninde geçmişte ne vardı? Üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişinin. Balık, deli, özler, hiçlik, çekim arzusu ve değnek beşlisi. Şimdi geçmiş olarak baktığımızda aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı zihninde ne vardı? Aslında özlerle ilgili ciddi sorunlar yaşadıkları bir süreçten geçmiş olabilirler. Bir taraftan ciddi bir çekim enerjisi var. Özellikle tutku ve fiziksel istek yüksek olarak geliyor. Ancak burada yaşadıkları durumda yani iki taraflı olarak yaşadıkları bir hayat var diyebilirim. Yani ne demek iki taraflı? Yani bir taraftan tutkusal olarak birbirlerine çekildiklerini düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama diğer taraftan da anlaşamadıkları bir, yani genel olarak çok anlaşamadıkları ama tutkusal olarak birbirlerini çektiklerini söylüyor, düşünüyor. Yani burada özlerle ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını, genel olarak aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğunu ve burada ciddi şekilde aradaki sorunları kavga ede ede çözme durumlarında olduklarını, bilinçle ilgili bilinçlenme süreçlerinin biraz zorlayıcı olduğunu bu ilişki içerisinde düşünüyor. Aklınızdaki kişi düşünmüş. Ve burada aslında ne kadar sıkıntılı şeyler olsa da bu özellikle çekim durumundan dolayı, tutkusal durumdan, fiziksel durumdan dolayı yeni başlangıç yapma isteği içerisinde olmuş aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle beraber. Ancak burada ciddi şekilde ilişkilerin içerisinde özlerle ilgili birbirlerini yaraladıkları, zarar verdikleri, bir tarafın ciddi baskı uyguladığı bir durum olabilir. İşte aşağıladığı ya da yorucu bazı şeyler oluşturduğu bir süreç olabilir. Ama her şeye rağmen burada özellikle fiziksel çekimden kaynaklı tekrardan başlama, yeniden ilişki devam ettirme durumları zihninden geçmiş aklınızdaki kişinin. Kalpte ne varmış dadığımızda? Yeni hayat, Kupa şövalyesi, mutluluk, asiranta, ışık ve kılavuz. Şimdi geçmişte baktığımızda kalbinde üçüncü kişiye karşı onu çok merhametli gören bir enerjide diyebiliriz. Onun merhametini ciddi şekilde önemsiyor. Bunun yanı sıra, merhametin yanı sıra karşısındaki kişi işte anne olabilir, anne gibi koruyan, kollayan biri olabilir. Ve bu kişi, aklınızdaki kişinin hayatında ciddi dokunuşları olmuş biri olabilir. Yani ona kılavuzluk etmiş, ona yol göstericilik yapmış. Hayatında belki karanlık olan bazı tarafları aydınlatmasına ciddi şekilde yardımları dokunmuş biri olabilir. Ve onunla aslında kalpte yeni bir başlangıç isteği, yani yeniden başlayabiliriz, mutlu olabiliriz. Yani tutkusal olarak da zaten işte enerjimiz
iyi ya da onu istiyorum. İşte merhametli biri zaten. Evet, anlaşamadığımız noktalar olabilir ama birçok konuda bana ışık oldu, yol gösterdi. Ve bunun devam etmesi de içerisinde olan bir aklınızdaki kişi varmış. Özellikle Kupa Şövalyesi ile beraber, Kupa Şövalyesi resmedildiği gibi beyaz atlı prenstir aslında. Ve bu noktada yani kalpte olan şey böyle sevgiyle, tutkuyla bir başlangıç yapılabilmesi adına adımlar atma isteği içerisinde olmuş yakın geçmişte. Ve bu noktada eyleme de geçmiş olabilir. Aklınızdaki kişi kalpte ciddi bir sevgi ve merhamet enerjisi var karşı tarafa karşı. Eylem enerjisinde ne olmuş dediğimizde mezar, ruh, dönüşüm, tabiat, bağımlılık, korumak, koruyarak sevmek, eril enerji, güvende hissetmek ve değnek üçlüsü. Şimdi eylemsel olarak bazı şeyleri bitirme aşamasına gelmiş olabilirler ama olabilir aklınızdaki kişi ama buradaki daha çok böyle bitirme durumu üçüncü kişinin istediği yani karşı tarafın istediği şeyleri yapmak adına bitirdiği bazı şeyler olabilir. Şimdi karşısındaki kişi dedim ya şefkat enerjisi çok fazla karşıdaki kişinin ve aklınızdaki kişi de onu koruyup kollama isteği içerisinde olan biri. Şimdi onun yanında özellikle bu videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer özellikle sizin için geçerli diyebilirim. Karşıdaki kişiye karşı aklınızdaki kişinin ciddi bir koruma yani erilliğini, eril enerjisini onun yanında çok fazla hisseden bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da onun genel olarak ruhuna, yapısına çok çok iyi geliyor olabilir. Şimdi bu noktada aslında aklınızdaki kişi bazı eylemlere geçmiş olabilir. Bazı şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin de farkına varmış olabilir. Daha çok böyle eylem yapıp bekleme enerjisine doğru geçmiş diyebiliriz. Buradaki eylemler illa işte karşı tarafa adım atmak olmasa bile örneğin değiştirip dönüştürmesi gereken şeyler. İşte karşı tarafın istediği şunu yaparsan artık böyle bir insan olursan işte şunu yaparsan bunu yaparsan değişirim dönüşürüm işte gelirim gibi ya da affederim vesaire neyse artık oradaki şey. Sunduğu şeyleri kabul eden ve bunlarla ilgili adımlar atmış biri olabilir ve daha sonrasında da bekleme enerjisine geçmiş olabilir. Yakın geçmişte bu şekilde görünüyor. Şu an enerjisine baktığımızda zihin, kalp ve eylem enerjisinde ne var dediğimizde şimdi zihninde ne var aklınızdaki kişinin karşı tarafa karşı yanılsama, kıyamet, derviş, güç, şeytan ve değnek sekizlisi. Buraya bir kart alacağım sadece. Şimdi çok ani bir değişim içerisinden geçmiş olabilirler aklınızdaki kişiyle. Üçüncü kişi aralarında böyle aralarındaki durumla ilgili bir haber, hızlı bir haberleşme durumu yaşanmış olabilir. Bir kart alalım. Şimdi güneş kartı ile beraber özellikle gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıktığı bir süreçten geçmiş olabilirler. Ya da aklınızdaki kişi bazı şeyleri görerek bunun farkına varmış olabilir. Kıyamet kartı ciddi şekilde bir yıkımın olduğunu, yanılsamanın olduğunu, gerçekleri göremeyen bir enerjide olduğunun farkına varmış olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Derviş kartıyla artık yaşadığı şeylerden net ve doğru dersler çıkarmaya başlayan biri olarak geliyor. Şimdi karşısındaki kişinin şeytan kartı geldiği için şeytan bakışlı itici tavırlar, durumlara ve olaylara karşı kendini kötü tanıtmak veya kendini yanlış ifade etmek güç kartıyla beraber. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişi karşı tarafa karşı örneğin çok merhametli biri olarak geçmişte tanımlıyordu aklınızdaki kişiyi ama aklınızdaki kişi karşı tarafı ama şu an enerjisinde karşı tarafın aslında çok da iyi niyetli olmadığını, onun örneğin şefkatli olarak görünmesinin ardında farklı durumların olduğunu fark ettiği, bunlarla ilgili bazı haberler almış olabilir, bazı gizli şeyler ortaya çıkmış olabilir. Fark ettiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir bakıma bir ya ben yanıldım denilen bir uyanışın olduğu bir süreçte. Burada aldığı haberle ya da burada aralarında geçen bu hızlı durumla beraber birçok gizli kalan şeyin ortaya çıktığı, net görülmeye başlandığı bir sürecin içerisindeler. Yani şu an zihninde çok da iyi şeyler geçmiyor diyebiliriz. Kalpte ne var dediğimizde tanıma, pişmanlık, yatan, dönüşüm, keşfetmek, kendini keşfetmek, potansiyelini dışarı yansıtmak, yeteneklerinin öğrenildiği bir süreç ve değnek yedilisi. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz net olarak. Kalpte ne var dediğimizde, kalpte aslında aklınızdaki kişi kendi gücünün farkına vardı, göremediği şeyleri görmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ciddi bir pişmanlık var.
Özellikle tanıdıkça, yani biraz önce dedik ya, bu tanıma ama hani yeni tanıştık da işte konuşuyoruz vesaire gibi düşünmeyin. Yani yıllarca bir insanı tanıdığınızı düşünürsünüz. Ama bir olay yaşarsınız ya da bir şeyini öğrenirsiniz. Tam tersi bir durum olduğunu fark edersiniz. Yani böyle bir durum olabilir. Şimdi tanıma kartıyla asıl gerçek yüzü gördüğüm, gerçek durumların farkına vardığım dediği bir sürecin içerisinde ciddi bir pişmanlık var kalpte. Yatan kartı kavgadan, aileci kavgadan, genel olarak kavga etmekten, kırıcı sözlerden, cümlelerden bahseder. Ve değnek yedilisi. Şimdi değnek yedilisi eleştirilme, böyle hararetli tartışmalardan bahseder bize. Bunun yanı sıra üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten de bahseder. Bu noktada aslında aklınızdaki kişi kendiyle ilgili göremediği bazı şeylerin farkına vardığı bir sürecin içerisinde. Örneğin karşı tarafın çok iyi niyetli olduğunu düşünmüştür ama yaşadığı olaylarla aslında böyle olmadığını, kendi merhametini ya da kendi duygusallığını örnek olarak veriyorum, kullanıldığını fark ettiği, hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Kalpte pişmanlık var yani bu kişiye karşı. Yani sanki buradaki o geçmişteki o durum değişmeye başladığı bir durumun içerisindeler şu an. Eylem enerjisinde ne var dediğimizde yılan kartı geldi. Serbest bırakmak, ermiş, tasa, yavaşlaması. Zaman gerektiren işler ve çalışmalar, sürecin yavaşlaması dedim. Şu an daha çok yalnız olmayı tercih ettiği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi kendi iç dünyasına döndüğü bir süreçte yani iki kartta bilge vermiş kartı. Bakın aynıdır aslında. Yani bilgi olarak geçer Tarot'ta ama ermiş kartıdır. Artık kendi iç dünyasındaki bazı şeylerin farkına vardığı bir sürecin içerisinde ve yalnızlığı tercih ettiği bir süreçte. Şimdi buradaki yalnızlık fiziksel olarak etrafında insanlar olabilir ama ruhsal olarak ciddi şekilde yalnızlığı hissettiği ve bunu tercih ettiği bir sürecin içerisinde. Şimdi burada aklınızdaki kişi şunu da fark etmiş olabilir. Kendi iç dünyasında, şimdi mesela karşısındaki kişinin çok fazla şefkatli olduğunu düşünmüş olmasının altında başka durumların olmuş olması. Mesela eril enerjisinin çok yüksek hissettiği için karşı tarafla beraber burada aslında işte kendine karşı olan güvensizliğinden kaynaklı onun yanında kendini güçlü hissettiğinin farkına varmış olabilir. Mesela örnek olarak veriyorum. Ya da örneğin tutkusal olarak ona çekildiğini, farklı bir aralarında bağ olduğunu düşünmüş olabilir ama bunun altında farklı bir gereksinim olduğu ya da farklı bir durumlar olduğunu fark etmiş olabilir. Bunlar sadece örnek olarak aktarıyorum. Kendi durumunuza göre biliyorsanız eğer kendi durumunuza göre alın lütfen. Bunların farkına vardı. Kendi iç dünyasındaki birçok şeyin farkına vardığı bir sürecin içerisinde şu an. O yüzden de daha çok serbest bıraktığı ve aralarındaki durumu yavaşlattığı, şu an belki bir bitirme gibi değil ama aradaki İşte görüşme daha azalmış olabilir, inanç azalmış olabilir, belki aynı evin içinde bile olabilirler ama burada aralarındaki bu enerjinin soğuk olduğunu çok net söyleyebiliriz. Şimdi yılan kartı ve tasa kartı ile yılan kartı yani şöyle söyleyeyim, ciddi bir kaygılanma içerisinde. Şimdi aklınızdaki kişiye karşı söylediği bir cümle olabilir, bir yaklaşım olabilir. Şimdi yılan sokar derler ya, yani deriz ya da işte zarar verir ya da sinsidir, şudur budur vesaire. Yani burada ona karşı zarar verebileceğini, aklınızdaki kişinin karşı tarafın ona zarar verebileceğini düşünen enerjilerde ve bunun korkusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu durumla ilgili sistem size ne mesaj verir? Şaman kartları size bu durumla ilgili ne öğüt verir? Buna bakalım. Şimdi açılımın geneline baktığımızda şöyle enerjinin değişmiş olması güzel. Kolektifte birazcık böyle değişiklikler olmaya başladı demek ki. Daha önceki açılımlarda özellikle üçlü ilişkilerle ilgili yaptığımız açılımlarda birazcık farklı enerjiler vardı. Burada enerjiler artık değişip dönüşmeye başlıyor diyebiliriz. Atalar geldi. Evet, size şaman kartlarının bu durumla ilgili, yaşadığınız bu durumla ilgili mesajı ne? Buna bakalım. Düz geldiği için davet mesajını veriyor bize. Öz bilgisi, ölümü mağlup eden ve zamanın zulmünden kaçan atalar deneyimli şamanlardı. Onlar da tıpkı bizim gibi et ve kemiktendi. Şimdi sonsuzluğa ait olsalar da çağrımızı kabul edip bize danışmanlık yapabilirler. En yüksek farkındalığa ulaşmamıza yardımcı olabilirler. Bize verdikleri mesajda, davet mesajı da dünyanın yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı olman için atalar seni gelecek zamanla iletişim kurmaya çağırıyor. Devam et, 10.000 yıl sonra kim olduğunu öğren. Daveti kabul edersen müthiş bir enerji ve lütuf yoluna çıkacak ve kendin için yeni bir kader yaratmana izin verecek. Boyundan büyük işlere kalkışmaktan çekinme çünkü tam da şu anda sınırsız ruhsal kaynağa sahipsin dedi.
Burada şöyle söyleyeceğim. Yaşadığınız durum genel olarak atasal bir durum olabilir. Bunun farkına varmanız adına yaşadığınız bir durum olabilir. Ailenizde, çevrenizde bu tarz sizin gibi durumların içerisinde kalmış, bu tür zorlayıcı enerjilerle mücadele etmek zorunda kalmış atalarınız var mı? Bunlara bakın. Bunları anın, güzel enerjilerinizi gönderin ve onlardan yardım isteyin. Atalarınızdan bu ilişkiyle ilgili görmem gereken ne, göremediğim ne, bunu sorabilirsiniz. Sisteme de sorabilirsiniz. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilirler, her üçlü ilişki açılımına baktığımda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Üçlü bir ilişki içerisindeyseniz eğer, bilinçaltı kodlarınıza baktığımızda şöyle söyleyebilirim. Kendinizi birinci görmüyor olabilirsiniz. İkinci ya da üçüncü kişilerin daha değerli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir inanç kalıbı olabilir. Gerçek bir ilişkiye hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Kendinizi değersiz hissediyor olabilirsiniz. Güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden bu altta yatan kök inancı bulmanız çok önemli. Çünkü siz içte neyseniz dışta onu yansıtırsınız, onu yaşarsınız. Yaşadığınız hayat içinizin yansımasıdır. Bunu söylerken kendinizi de etrafınızdaki kimseyi de yargılamadan bakmanız gerekiyor. Bu noktada hayatıma böyle bir enerjiyi, bu tarz yorucu, gerçek bir ilişkiye geçebilmeme engel olan ya da görünür bir ilişki içerisinde geçebilmeme engel olan bu enerjiyi hayatıma çekme sebebim ne olabilir? Neyi görmeliyim kendimde? Buna odaklanmanız çok önemli. Paylaşmadığım, paylaşılmadığım bir ilişki içerisindeyim diyerek bir olumlama da iletebiliriz, sürekli aktardığım. Bu da size etkili olacaktır, artı sağlayacaktır. Önemli olan kökteki, bilinçaltınızdaki durumun farkına varmak. Çünkü ister bu ilişkiniz için, şu anki bulunduğunuz durum için, ister bu ilişkiyi bitirin, farklı birini alın hayatınıza. Bilinçaltı kodlamalarınız sizi yönettiği için kodlamaların ne olduğunu, bilinçaltınızda neyin olduğunu bilmeniz çok önemli. Negatif olan durumlar, ki üçlü bir ilişkinin içerisindeyseniz ilişkilerle ilgili güven problemi, biraz önce aktardığım tüm durumlardan ya da benzerleri bilinçaltınızda kodlanmıştır. Tekrar böyle yorucu bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyorsanız eğer, o bilinçaltındaki kodlamayı, kök inancı değiştirip dönüştürmeniz gerekir. Hayattan ne bekliyorsanız, neyi yaşamak istiyorsanız iç dünyanızda da onun olması gerekiyor. Çekim yasasının birçok insanın işe yaramıyor dediği ama asıl anlayamadığı nokta bu. Çekim yasası için herkes işte hayalet olsun der. Hayır, hayalet olsun değildir çekim yasası. İçin neyse dışında o olur. İçinde ne varsa sana o gelir demektir. O yüzden içinizde ne olduğunu öğrenmeniz çok önemli. Ama bu şu değil. 2 olumlama söyleyeyim, tamam oldu. Yani burada yine çok konuşacağım ama yani olumlamalara baktığımızda evet, olumlamalar, ototelkinler kişiye faydası olur mu? Tabii ki de olur ama şimdi beyin yapımızın, beynimizin çalışma yapısına baktığımızda bir olumlamanın gerçek manada devreye girebilmesi en az 91 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Herkes 21 gün olarak aktarır ama 21 gün boyunca tekrar ettiğiniz şey, tam tersi durum kullanılmayan düşüncesi yavaş yavaş bilinçten çıkmaya başlar, bilinçaltından çıkmaya başlar. Ama siz gerçek manada bir düşünceyi, söylediğiniz sözü bilinçaltınıza kodlamak istiyorsanız eğer, olumlamayla, bunu yapmak için en az 90-91 günlük bir süreç sizi bekliyor. Bunu yapabilirim, istikrarlıyım diyen arkadaşlar harika, devam etsinler. Gerçekten de bilinçaltını çok güzel arındırıp kodlayabilirler. Ama işte ben 20 günden sonra bıraktım derseniz orada çok da büyük bir değişim beklemeyin diyebilirim. En azından yani olumlu şeyler olmaya başlar hayatınızda belki ama bilinçaltınızdaki o düşüncenin iptal olup istediğiniz düşüncenin tanımlanması için yeterli olmayabilir. Bunun dışında farklı yöntemlerle de bunu yapabilirsiniz ama önemli olan kök inancınızı bulmaktır. Değiştirmeniz gereken şeyi bilirseniz eğer, orada ciddi bir dokunuş yapmış olursunuz. Subliminal çalışmalardan destek alabilirsiniz. Onlar da çok faydalıdır. Çünkü olumlamalarda siz olumlamayı yaptığınızda bilinçli tarafınız açık olduğu için bilinç der ki yo, sen ne mutlusun, ne zenginsin, ne paran var, ne o ne bu. Yani o gelen bilginin bilinçaltına aktarılması ile ilgili zaten bir set koyar bilinç. O yüzden subliminal çalışmaları dinlerseniz eğer, güvenilir subliminal çalışmaları dinlerseniz eğer, o noktada zihninizin devreden çıktığı, direkt bilinçaltınıza aktarılmasını sağlamış olursunuz. Çok daha etkili olabilir. Ama bunun dışında da şifa yöntemlerinden de destek alabilirsiniz. Ama en önemlisi, ne kadar çok ama dedim,
kök inancınızı bulmaktır. Bunun için de farkındalığınızı artırmak ve hayattaki yaşadığınız şeyleri okuyabilmektir. Karşınızdaki insanlara işte o hatalı, bu yanlış, bu kötü, şu böyle, işte şanssızım, oyun buyum demek değildir. Bir şey yaşıyorsanız siz izin verdiğiniz için yaşıyorsunuz. Birinin bir davranışından memnun değilseniz sizde kötü mü davrandı, sizde hakaret mi etti, siz kendinize hakaret edilmesine izin verdiniz. Önce bunu düşünmeniz gerekiyor. Bu noktada dışarıya bakarsanız, dışarıyı değiştirmeye çalışırsanız eğer sadece emeğinizi, enerjinizi boşa harcarsınız. O yüzden değişim yapmak istiyorsanız içinize, kendinize bakmanız, oraya dokunmanız, orayı değiştirmeniz gerekiyor. Çok çok önemli. Bu her alan için geçerli. O yüzden yaşadığınız şeylerde lütfen neden bunu yaşıyorum, burada görmem gereken ne diye kendinizi de sorgulayın. Sistemden de destek edin. Göremediğim ne var? Rabbim bana göster deyin. Emin olun sistem size bir şekilde onu gösterecektir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Beni desteklemek için videoyu beğenirseniz çok da mutlu olurum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.